Bu belgesel sadece bir ülkeye, bir devlete ve millete yapılan darbe girişimini anlatmıyor. Darbe ve işgal günlerinde dahi bombalanmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Fethullahçı teröristler tarafından yapılan alçakça saldırıyı anlamayı, anlatmayı amaçlıyor. Milletin huzurunda, milletin yargısında hesap vereceklerdir. Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapıyoruz, buradayız. Yazık da günahtır bu vatana ya. Ölmeye geldik. Allah razı değil yaptığınızdan. Ben size onu söyleyeyim. Mevlam şahit, iki cihanda bunların hesabını vereceksiniz. Bütün siyasi partilerin, milli iradenin ve devletin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı, tarandı. Milletvekilleri öldürülmek ve esir alınmak istendi. Kışlana git, kışlana. Geçiş yok sana asker. Geçemezsin, komutanım. Kimi vuracaksın, gel. Aziz bir millet ve milletin vekilleri tarihi bir cesaret ve soylu bir direniş örneği göstererek bütün dünyaya tek bir mesaj verdi. Türkiye'yi işgalcilere, iç savaş taşeronlarına, üniformalı teröristlere, sivil görünümlü darbe işbirlikçilerine asla ve asla teslim etmeyeceğiz. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Darbeciler! Hadi olsun! Şu anda halka ateş ediliyor. Bu olağanüstü gurur duyulacak bir olay. Halkımızla, milletimizle, Türk milletiyle, bütün vatandaşlarımızla. Allah bir daha bize böyle günler göstermesin. Bu memleket ve bu coğrafyada yaşayan bütün insanımız hiçbir siyasi görüş gözetmeksizin ay yıldız bayrağın altında toparlanır, bağımsızlık mücadelesine canını vererek devam ettirir. O gece gördük ki millet siyasi görüşü dikkate almaksızın sokağa çıktı ve bu zulme karşı hep birlikte hareket etti. Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa demokrasi için bir bedel ödedi bu halk. Elimizi yüreğimize şöyle kalbimiz üzerine koyarak elhamdülillah diyoruz. Böylesine alçakça, böylesine kalleşçe, şerefsizce, sinsice bir kalkışma milli iradenin duvarına çarptı, tarumar oldu, savuşturuldu. Bunun için Allah'a hamd ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde çok sayıda tuğgeneral var. Bunlar FETÖ yapılanması içerisinde. Bir tuğgeneralin askeri liseye ne zaman girdiğini düşünürsek 1978-79'da askeri liseye girmiş olmaları gerekir. Yani tam 38 yıldır bu işte 14 yaşında, 15 yaşında askeri liseye sokulmuş ve 38 yıl boyunca o pozisyonda korunmuş, o cemaatle bağlantısını devam ettirmiş bir şekilde, terfi etmiş. En son işte 2015 yaşında dahi terfi etmiş olanlar var içerisinde. Bunu başarmış bir yapılanmadan bahsediyoruz. Bu 15 Temmuz meselesi sadece Ankara'nın çökertilme meselesi değil, aynı zamanda medeniyet coğrafyamızın da çökertilmesiydi. Netice itibariyle Batı'nın bizim medeniyetimiz ve milletimizle olan 150 yıllık hesabının rövanşıydı bu bir nevi. Ama Cenab-ı Hak milletimizi bir gecede formatladı. Biz Çanakkale'de, Sakarya'da yazdığımız destanı bir kere de 15 Temmuz'da Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizle birlikte yazmış olduk. Ve bu destanın kahramanı Kürdüyle, Türkmeniyle Büyük Türk milletidir. Bu topraklar Allah diyerek, peygamber diyerek, ümmet diyerek bu milletle kavga edecek
ve Allah muhafaza yeri geldiğinde elinde silah bu insanlarımızı öldürecek böyle bir yapıya dönüşebileceğini hakikaten tasavvur etmek bizim için inanılmaz bir şeydi. Ve biz bunu maalesef işte 15 Temmuz gecesi görmüş olduk çok büyük bir üzüntüyle. Canlarıyla, mallarıyla ve kanlarıyla bu toprakları bağımsız kılan o yüce Türk milleti 15 Temmuz'da da bir Çanakkale ruhunu ortaya koyarak bu toprakları kimsenin iğrenç emellere, dış mihrakların içerideki uşaklarına Türk milleti topyekün müsaade etmemiştir. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Çok eski yıllardan itibaren cemaatle ilgili kitaplar yayınlandı. Onlarla ilgili iddialar gündeme getirildi. Fakat bu iddiaların büyük bir kısmını Türkiye siyaseti yeterince ciddiye almadı. Ya da ciddi bir tehdit olarak algılamadı. Fakat daha sonra Türkiye siyasetinde farklı siyasi partilere yönelik müdahaleler ortaya çıkmaya başladıkça insanların kafasında acaba sorusu oluştu. Bu paralel yapının sadece AK Parti döneminde palazlandığını, Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarına veya işte iş hayatına yerleştiğini düşünmek yanlış olur. Ta 1970'lerde başlayan rahmetli Demirel, Ecevit, daha sonra rahmetli Özal, işte ANAP, Doğru Yol ve Cumhuriyet Halk Partisi, SHP iktidarları döneminde de adam devşirip kamu kurumlarına yerleştiğini görüyoruz ve anlıyoruz. Ben şöyle söyleyeyim, yani belki bir klişe bir cümle kurmak gerekir burada. Amaca ulaşmak için her yolu mübah sayan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Yani bir hedefi var, o hedefe ulaşmak için ahlak, iman, itikat hiçbir şey yok, duruş yok, insani hiçbir değer yok. Yeter ki oraya ulaşsın, her türlü insanı, her türlü aygıtı, her şeyi kullanabilen ve kesinlikle ahlaki yapısı tamamıyla kendi değerleriyle, bu milletin değerleriyle örtüşmeyen bir yapı içinde hareket etmişler. Birileri Kur'an kurslarıyla, biri eğitimleriyle, birileri dernekleriyle, dergahlarıyla, toplumun yurtlarıyla hizmet sunmaya çıkmıştılar. Tabii bir zaman sonra amaçları, gayeleri bazılarının halisane olanlar devam ediyor. Halisane olmayanları da 15 Temmuz'da gördük. Şimdi vatandaşın yapacağı bir şey yok. Vatandaş ne yapsın? Vatandaşa geliyor, diyor ki fakir, yoksul, kimsesiz çocuk okutuyoruz, yardımcı olur musunuz? Yardımsever bir toplum ve millet olduğumuz için de bunların iyi niyetleri süstimal edilerek, sömürülerek, milli ve manevi değerler sömürülerek kendilerine imkan ve rant elde ediyorlar. Bunu da sonra topluma karşı kullanıyorlar. Bugün gelinen noktada kim ne yapmışsa elbette bedelini ödeyecek. Diyor ki Müslüman aleminde diyor, bütün gücümüzle ılımlıları çoğaltmamız lazım. Ilımlı ne demek? Cihat şuuru olmayacak. Düzene karışmayacak. Yahudi kölesi olacak ama namaz kılacak, oruç tutacak. Erbakan ve onun hareketi bu yapıya hep mesafeli oldu. Bugün de bu söylene gelen bir hakikattir. Ancak 15 Temmuz itibariyle Cumhurbaşkanı'nın özellikle canlı yayında evet Allah da bizi affetsin, milletimiz de affetsin demiş olması şunu gösteriyor. Görüldü ki bu yapı sinsice devletimize, siyasi partilere, kurumlarımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, polis teşkilatımıza, yargımıza adeta sızmışlar, sızdırılmışlar ve 15 Temmuz gibi alçakça bir kalkışmaya vesile olacak bir güce ulaşmışlar. Ama muvaffak olamadılar, darmadağın oldular, daha da olacaklar.
40 yıllık 1966'dan itibaren başlayan 1973'lü yıllardan itibaren eğitim üzerinden örgütlenen bir yapı. Ancak o gün itibariyle bu tespiti siyasiler böyle görmüyorlardı. Masum bir eğitim hareketi, vatan evlatlarına işte eğitim veren, mağdur öğrencileri okutan, mağdurları giydiren bir hayır kurumu gözüyle de bakılıyordu. Bu yapı içerisinde siyasiler bu kurumları başlangıç itibariyle suçlayamadılar, suçlayamazlardı da. Çünkü görüntüleri ve çalışma biçimleri bu suçlamayı hak etmiyordu. Ancak asıl niyetin çok sonra ortaya çıktığı da bir gerçek. Anadolu insanının en zayıf tarafı Allah'la kandırılmaktır. Elin adamı bizim üzerimizdeki hesaplarını çok iyi ölçmüş, biçmiş. Biz neden anlarız, neyin peşine koşarız onu iyi algılamış ve ajanını da o şekilde yetiştirmiş. Sadece Cumhurbaşkanı'nın gözünde, Başbakan'ın gözünde bu örgütün ne olduğunu netleşmesi bir şey ifade etmiyor. Nitekim şimdi yakın zamana denk gelerek söyleyeyim. Yakın zamana kadar Cumhurbaşkanımız kendi partisi dahil, ordu dahil kimseye anlatamadı bunun bir terör örgütü olduğunu söyledi. Ama bunu öyle kayıtlara geçirttiremedi. Pensilvanya'da ne işin var ya? Kardeşlerim. Kardeşlerim. Çok oyunlar kuruldu. Çok oyunlar kuruldu. Ama bu oyunu siz bozacaksınız, siz! 30 Mart bunun için çok önemli. İstedikleri ahlaksızlığı yapsınlar. İstedikleri alçaklığı yapsınlar. Artık bu oyun bozuluyor. Biz dik durduk. Dik duruyoruz, dik duracağız. Hatırlayacaksınız 4 ay öncesine kadar legal görünümlü illegal yapı diye bir tabir icat edildi. Ve bizim devletin milli güvenlik belgesine bile bu tabirle girdi. Ancak 4 ay önceki Milli Güvenlik Kurulu'nda bu Fethullahçı terör örgütü olarak tanımlanabildi. Daha o zamana kadar AK Parti'ye bile doğru düz anlatılamadı. Bırakın devleti, şuna buna, orduya anlatılamadı, AK Parti'ye anlatılamadı, tabii basına filan anlatılamadı. Hatta hatırlayacaksınız, yani karikatür dergilerine bile konu oldu. Gezi kalkışmasıyla Türkiye sokaklarını Mısırlaştırmak isteyenler başaramayınca 17-25 Aralık'ta bir kez daha denediler. Küresel lobilerin ve uluslararası medyanın bütün desteğiyle Gezi'nin gizli provokatörlüğünü üstlenen Fethullahçı terör örgütünün teröristleri, savcıları, polisleri, bürokratları ve gazetecileriyle bu kez 17-25 Aralık girişimini denediler. Birilerinin haksız kazanç elde etmesi, devlet imkanlarını kendi çıkarları için kullanması herkesin duyarlı olduğu bir şey. Sızdırılan bantlara falan baktığınız vakit burada artık anlaşılan gayet net. Hedef Tayyip Erdoğan. Ankara kendisinden beklenen rolü oynamayı reddediyor. Geçen sene başında Tunus'ta, sene sonunda Libya'da reddetti. Şimdi Mısır'da kendince bir oyun kuruyor. Yarın Suriye'de, Irak'ta benzer bir tavır göreceğimiz kesin. İstihbarat da bağını büsbütün kopardı. Van'da Mossad ajanları gözaltına alındı. Evet öyle. Ama MİT müsteşarına dayalı analizlere itibar etmemek lazım. Esas sıkıntı kaynağı başbakan. Erdoğan. Açıktan sopa göstermiyor. Gösteremiyor. Şimdilik gücünün sınırını kestiremiyor. Bizim elimizin ne kadar güçlü olduğunu da bilmiyor. Ama sıkıştığını hissederse gözünü karartabilirdi. Haklısınız. Çocuklar dinlemişler telefonlarını, odalarını dinlemesine ama boş. Ne için dinlediklerinden haberleri var, ne de neyin önemli, neyin önemsiz olduğundan.
Teknik büro 2 hafta tekrar tekrar dinledi eldeki bantları. İçlerinde elle tutulur tek damla bir şey yok. Şu anda polisi gözden çıkarmanın eşiğinde. Hatta eşiğinde lafı az bence, gözden çıkarttı bile. Yakında durum alenileşir. Evinin, ofisinin dinlendiğini öğrenmek onu çıldırttı. Özgüvenlerinin kurbanı oldu bizim çocuklar. Bizim her istediğimizi yapıyor, bizsiz hiçbir şey yapmıyor diye tedbiri elden bıraktılar. O yüzden şimdi askerle arasını düzeltmenin planlarını yapıyor. Dostlarımız GES komutanlığının emniyet yerine MİT'e devredilmesiyle iplerin koptuğunu düşünüyorlar. Dünyadaki 5 büyük dinleme sisteminden biri. Haliyle hem Moskova'daki hem Kahire'deki cep telefonlarını aynı anda dinleme olanağı sağlayan sistem. Peki çözüm ne? Doğrudan Erdoğan'ın üzerine gitmeliyiz. Hem de vakit kaybetmeden. Cinşart ne öğrettiyse ne varsa uygulamalıyız. Protesto yürüyüşleri, Twitter iletişim ağı, hayali imza kampanyaları, boş tabutlarla cenaze törenleri, kara mizah şaheseri, herkesin retweet yapacağı mesajlar. Tayyip Erdoğan'ın artık savunmayı bir tarafa bırakıp harekete geçtiği ve üstlerine yürüdüğü noktadır o 17-25 Aralık. Yani ondan öncekinde savunmada mıydı? Hayır. Ama üzerlerine yürüyecek mekanizması yok. Elinde bir şeysi yoktu. Çok örgütün mahiyetini ne kadar derine nüfuz ettiğini bile, neye güvenip neye güvenemeyeceğini bile anlayabildiği bir nokta yoktu elinde. Ama 17-25 Aralık Türkiye'nin emniyet teşkilatının ordunun eline geçtiğini, yargı mekanizmasının örgüt tarafından kontrol edildiğini en somut şekilde bu Sayın Başbakan'a gösterdi. Tayyip Bey'e o zaman gösterdi. Hiç yapabileceğiniz bir şey yok. Örgütün bütün mekanizmalarınız, yasal bütün kanallarınız tıkanmış. Bu aslında bir devlet krizi. Kriz diyoruz, bu hani biyolojist bir anlayışla bakarsak insandaki kalp krizi gibidir bu işte. Yani devlet dediğinizde işte bu kalp, bu beyin, yani pıhtı atmış ya da damar tıkanmış, işte bu olan. Öyle bir damar, iki damar, 5 damar değil. Şimdi onun için hani nasıl böyle stentler konuluyor filan, şimdi insanlar kriz geçirdiğinde o pıhtıları attırmak için özel ilaçlar, solüsyonlar, şunlar bunlar filan. Aynen bunun gibi ağır operasyonlara ihtiyaç duyuyoruz. Neden? Çünkü başlangıçta biz bunu görmedik. Aziz Nesin'in bir sözü var. Diyor ki başımıza gelenlerden korkmadığımız için bütün korktuklarımız başımıza geldi diyor. Türkiye'de siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Yani bu Amerikan beslemesi
Pensilvanya türedisi yapı, örgüt doğal olarak beslendiği yerin de emellerine, hedeflerine hizmet edecek şekilde dizayn edildi. Bu dizayn ediliş Türkiye'de dizayn etme, siyaseti bir vesayet çemberi içerisine almak, sivil toplum kuruluşlarını, kanaat önderlerini bu çerçevede mobilize etmek bu yapının temel amacı idi. Bunların ne kadar ciddi olduğunu ve geçmişte siyasi parti liderlerine de siyasi partiler üzerinden bazı şeyleri yapma çabalarının da ne kadar ciddi olduğu aslında 15 Temmuz'dan sonra insanların geniş kesimi tarafından, siyasetçilerin de Türkiye toplumunun geniş kesimleri tarafından da daha iyi idrak edildi ve daha iyi anlaşılmaya başlandı. Tek cümleyle özetlemek gerekirse bugünün meselesi değil, Türkiye'nin 30-40 yılına yayılan tüm siyasetçilerin vebali demeyelim. Yani burada çünkü bir yanıltılmışlık da söz konusu. Türkiye'de bir sürü cemaat var. İnsanlar bir dini saikle bir cemaate sempati duyabilirler. Ama şu ana kadar hiçbir cemaatin devletin içinde yapılanma, orduya, askere, polise ya da devlet kurumlarına sızma, buralara adam yerleştirme gibi bir çabası çok görünür bir hale gelmemişti. Belki şunu da söylemeden edemeyeceğim. Yani bu tek başına gözü yaşlı, salya sümük ağlayan bir hoca bozuntusu bir adamın tek başına yapabileceği bir şeyden daha uzak, arkasında küresel ve uluslararası bir aklın olduğunu bugün çok daha net bir şekilde görüyoruz. Bu alçak ve hain kalkışmadan evvel de tabii işaretlerini verdiler. İşte Gezi meselesi, orada mesela ağaç değildi. Mesela Ankara'yı çökertmekti. İşte 17-25 Aralık meselesi, orada kutuyu, kasayı, saati önümüze koyarak devlete operasyon çekme meselesiydi. Ve en büyük kalkışmaları da bu oldu. Ama netice itibariyle bizim milletimizin ilahi bir kaderi var. Bu kaderi anca yazan bozar. Rabbül Alemin o gece bizim milletimizi tıpkı Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da olduğu gibi yeniden formatladı ve başkomutanın emriyle sokağa çıkan millet iradesine, geleceğine, istiklaline ve istikbaline sahip oldu. Türkiye'de 2002 yılı sonrası ve öncesinde elbette devletin kurum ve kuruluşlarına devlet eliyle yerleştirilmiştir. 2002 yılı sonrası da devlet eliyle imkanlardan faydalanmışlar. 17-25 Aralık'a kadar bütün imkanlardan faydalanmıştır. 17-25 Aralık'tan sonra o ilişki ağları bozulmuş, farklı bir boyut almıştır. Bu darbe girişimi ne 1960, ne 1971, ne 1980, ne de 1997 28 Şubat'ta yapılana benzemiyor. Bu darbenin ötesinde başka amaçları barındıran, Türkiye'yi orta ve uzun vadede bir kaosa, bir iç savaşa, bir Suriyeleşmeye, bir Iraklaşmaya evrilmek için bir teşebbüstü. Milliyetçi Hareket Partisi her şeye katlanır. Kendi aleyhinde de olsa her tedbiri alır. Önce ülkem ve milletim, sonra partim der. Ama bir şeyi kabul etmesi mümkün değildir. O da Türk milletinin karakterinden kaynaklanan tehdit ve sandaja Milliyetçi Hareket Partisi boyun eğmez. Bu konunun aydınlığa kavuşturulması gerekiyor. Bu benim şahsi bir konum olduğu için değil.
Ben kendi konumu aydınlığa kavuşturmaya çalışıyor değilim. Bu konu benim için önemli değildir. Türkiye için önemlidir. Türkiye siyaseti için önemlidir. Türkiye demokrasisi için önemlidir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Sayın Deniz Baykal'a yönelik olarak yapılan o kaset kumpaslarının tarihine bakarsak 2011 seçimlerinden hemen önceydi. Hatta MHP ile ilgili olan bölüm milletvekili listeleri bile belli olmuştu. Ve MHP'de onun 10 civarında siyasetçinin kasetleri ortaya çıktı. Doğrudan siyasetçilerin özel hayatlarına müdahale ederek, onları takip ederek, izleyerek aslında bir istihbaratçının yapabileceği ya da bir daha geniş çerçeve içinde bakan bir organizasyonun yapabileceği işlerin olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin genel başkanı bir kaset komplosu ile gitmemeliydi. Deniz Baykal ayrılmamalıydı. O MHP milletvekilleri alçakça bir kaset oyununa kurban edilmemeleri lazımdı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi içinde yapılması planlanan şey, mesela biz 7 Haziran sonrası Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Yani bir %60 bloktan bahsedildi hemen. Ve o %60 bloğun içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi olmayacağını ve böyle bir şeyin kesinlikle siyaseten mümkün olmadığını ifade ettiğinde, daha sonra yaşananları şu an okuduğumuzda adeta Milliyetçi Hareket Partisi'nin o blok içerisinde olmamasından dolayı cezalandırıldığını görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde adı geçen 10 kişinin tamamı siyasetten çekildi. Deniz Baykal genel başkanlıktan istifa etti. İşte sonraki süreci hepimiz biliyoruz. Ve bu Türkiye siyasetine şu ana kadar yapılmış en görünür, en açık, kamuoyunun gözü önünde yapılmış olan müdahaleydi. Bu örgütün devlette 4 şeye ağırlık verdiğini düşünüyoruz. Ne? Adliye, mülkiye, askeriye ve İçişleri gibi alanlarda olduğunu düşünüyoruz. Ama bunların uygulanabilmesi için siyasete de nüfuz etmeleri gerekiyor. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kaset operasyonları oraları ele geçirme planı olarak değerlendirmek mümkün. Ama diğer partilerde bugün belki işte parti yöneticisi ilçe teşkilatlarında veya belediyelerde yerleştirdikleri insanlar da mutlaka var. Fethullah Gülen örgütünün temel özelliklerinden bir tanesi bütün araçlara, hedefe ulaşmak için kullanılabilecek bütün araçları meşru görmesi. Çok şaşırtıcıdır. Son ifade tutanaklarından görüyoruz. Soruları çalıyorlar. Yani çok büyük bir hırsızlık yapıyorlar. Sonra bu soruları birilerine veriyorlar ve verdikleri kişiye de bunu kimseye söylememesi için Kur'an'a el bastırıyorlar, Allah'a yemin ettiriyorlar. Bunların nasıl sınır tanımadığını, nasıl hiçbir ilkeyi tanımadığını, nasıl dini hiçbir kuralı, referansı tanımadıklarını bu örnek çok net bir şekilde gösteriyor. Alo. Alo. İsmail Güneş'le iki vakit başladığına gelsin. Alo, 112 beyefendi sesiniz gelmiyor. Biraz yüksek sesle konuşabilir misiniz? Hanımefendi, bu yazıcıoğlu'yla birlikte biz korkup devletmiştik. Neredesiniz beyefendi şu anda? Bilmiyorum nerede olduğunuzu. Hangi soruma doğruşsunuz? Hangi istikamete doğruşsunuz? Ulan ne tarafa çıktık biz? Alo. Ya bilmiyorum hanımefendi, hatırlamıyorum. Rahmetli Yazıcıoğlu daha Maraş'ın Keş Dağı'nda. Naaşı aşağı inmemiş. 3. günü itibariyle İbdace'den müracaat ediyorlar. Beni dinlemeye alıyorlar. Neticede yetinemiyorlar. O günkü şartlarda bir acımız var. Çınar devrilmiş.
Devletle uğraşıyorum, milletle uğraşıyorum, kendi partimin içinde uğraşıyorum. Ve tabii ki o günkü şartlardaki o bayılmaların vesairelerin çok ileri safhada tiroidlerim varmış. Neticede ameliyat oldum. Unutuyorum. Telefonumu nereye koyduğumu bilmiyorum, unutuyorum. Sık sık telefon kaybediyorum. Aynen yazıda şunu yazıyorlar ikinci müsaadede. Örgüt üyesi diyor. Sık sık telefon kaybettiğinden, telefon değiştirdiğinden e-mail numarası üzerinden dinlenmesi için ikinci bir müsaade alınıyor. Şimdi benim siyasi etkinliğim nedir? Rahmetli Muhsin Bey'le bir özgür ağırlığı olan bir yapı idik biz. Tabii ki benim de bir siyasi geçmişim var ama neticede yaygınlık alanım nedir, karşıtlığım nedir? Ben 2011'de seçime girdim, binde 75 oy aldım. Niye beni dinleme gereği duyar? Uzunca yıllar konuşuldu, tartışıldı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşürülmesinde dahi parmağı olduğu, işte en son Sayın Cumhurbaşkanı'na suikaste giden sözde imamın o tarihteki şeyin helikopterin yedek parçalarını söken kişi olduğu görülüyor. Tahsin Bey, sizin net bir insan olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Böyle günlerde dürüst kalabilmek bir meziyettir. Estağfurullah. Öncelikle Mehdi Efendi'nin size özel selamlarını iletmek isterim. Sizin layık olduğunuz yere gelmeniz için dua ediyor ve birçok kişiye referans veriyor. Duası için teşekkür ederiz. Ama referansı anlayamadım. Ayrıca ihtiyacım da yok. Tahsin Bey, anladığım kadarıyla sizinle duygusal bir bağ kuramayacağız. O zaman biz de realist olalım. Başınıza gelebilecek iyi şeyler bizim elimizde. Kötü şeyleri de engellemek bizim elimizde. Bugünlerde bir kasetle insanlar dibe vuruyor. Bir manşetle de zirveye çıkıyor. Yani çaycı olamayacak insanları zirveye taşıdık biz. Tahsin Bey, mantıklı ol ve gerçekleri gör. Yeni bir düzen kuruluyor. Çevremizde de yeni bir dünya kuruluyor. Ve kurulan bu yeni dünyada bu hükümetin yeri yok. Dibe vuran değil, zirveye çıkan olun. Siz kim oluyorsunuz da beni tehdit ediyorsunuz ha? Ne bildiğiniz varsa dökün ortaya. Alçaklar! Siz bu devletin çay ocağına bile girip çalışabilecek insanlar değilsiniz. Hainler! Herkesi arka bahçeniz gibi görüyorsunuz ama herkes sizin gibi satılık değil. İçinizde çok sevdiğim tertemiz insanlar var. Ama onları da kandırdınız, kullandınız. Yazıklar olsun size. Şimdi defolun buradan! Allah'ın, peygamberin adını kullanan, kulunu kullanmış çok mu? Neden hedef seçildiler diye baktığımızda yöntemler farklı ama yani neden hedef seçildiler? Burada ortak nokta Amerikan siyasetiyle ve beklentileriyle ters düşmeleri bu insanlar. Ortak çizgi budur. Yani ahlaki şeyleri
kaygılar yok Deniz Baykal'la ilgili olarak. Ne yaparsa yapsın, yani kimsenin umurundalığı yok. Ama eğer Deniz Baykal'ın duruşunun, Irak'la ilgili diyelim ki, duruşunun o 1 Mart tezkeresinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ile uyumlu olmuş olduğunu düşünselerdi böyle şeyler başına gelmezdi. Çok açık. MHP'liler için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Yapı o kadar çok uzun zaman geçmiş, o zaman içerisinde öyle bir kuvvetli hale gelmiş ki emniyet içerisindeki unsurlarıyla veya silahlı kuvvetler içerisindeki unsurlarıyla böyle bir hareketi çok rahat bir şekilde gerçekleştirmişler. Bunu en güzel şey anlatıyor. Adalet Kalkınma Partisi'nin bir bakanı. 17-25 Aralık'a kadar biz muhalefete inanmadık. 17-25 Aralık'tan sonra da muhalefet bize inanmadı. Yani toplum particilik yaparken kendine oy devşirme düşüncesi ve algısıyla bazı ülkeye verilecek zararlardan haberdar olmasına rağmen yapması gerekeni yapmamıştır. Ama inşallah 15 Temmuz Türk milleti için bir milat olur. Bu kurumlara sızmaların, yerleştirmelerin değil de liyakat sahibi, ülkesini, vatanını, devletini, yaşadığı coğrafyayı seven, bu ülkenin varlık sebebini bilen, o şuurda yetişmiş vatan evlatlarının devletinin her kurum ve kuruluşlarında imkan sahibi olarak adaletli, haksızlık yapılmadan imtihanın netice sonuçlarına göre haksızlık yapılarak birinin hakkını yiyerek bir başkasını tanıdığı siyasi erk sahibi olarak bir başkasına imkan tanıyacak zeminin oluşmayacağı bir yönetim oluşmasını arzu ediyoruz, temenni ediyoruz. Her şehirden bir hayır çıkartan bir toplumuz, milletiz. O silahın sahibi benim, bana teslim et! Vurun! Vurun! Milletin huzurunda, milletin yargısında hesap vereceklerdir. Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapıyoruz, buradayız. Sizi yargının önüne çıkaracağız. Bir ülkenin parlamentosu bombalanıyor. Ve bunu o ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde asker olduğunu, subay olduğunu söyleyen insanlar yapıyor. Şimdi bizim bir kere bütün o kurumlar bombalanırken, özel güvenlikte insanlar öldürülürken Ankara'da, burada havalimanları işgal edilirken, Boğaziçi köprüleri bu anlamda işgal edilirken Türkiye'de çok farklı bir süreci bu millet yaşadı. Çünkü milletimiz adeta Türkiye'nin işgal edildiğini ve bu işgal eden kuvvetlerin de Türkiye'deki yaşayan insanların önümüzdeki süreçte yaşama haklarını ellerinden alacaklarına dair genel bir kanaat oluştu. Yani burada özellikle siyasi partilerin duruşu, o gece meclisin acil kodlu toplantıya çağrılması, medyamızın, iletişim kanallarımızın çok açık tutulması bu işgalin önüne milletimizin sokağa çıkmasıyla birlikte en ciddi anlamda geçen olay olmuştur. Bunlar gerçekleşmemiş olsaydı, ben şimdi düşünüyorum gecenin saat 3'ünde 4'ünde bu işler yapılmış olsaydı, meclise böyle bir girişimde bulunmuş olsalardı, biz belki 16 Temmuz sabahına kalktığımızda çok daha büyük bir iç çatışmayla karşı karşıya kalacaktık. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Başbakanlık binası, Genelkurmay Başkanlığı binası, bunlar devletin sembol kurumlarıdır. Bunlar Kurtuluş Savaşı'nda dahi bombalanmamış kurumlardır. Bu kurumlara karşı yapılan saldırı, o gece milletin sokağa dökülmesinin ana sebeplerinden, öfkesinin tırmanmasının ana sebeplerinden biridir. Eğer bu millet büyük bir çoğunlukla idam sesleri yükseltiyorsa biraz da bundandır. Bakın ben idam cezasına karşıyım.
Bu ayrı. Ama bugün Türkiye'de bir referandum yapılsın, idam istiyoruz diyenlerin oranı %70'in %80'in üzerine çıkar. Buradaki darbeciler şu anda mevcut iktidarı ve onu destekleyenleri düşman olarak görüyorlardı. Yani bütün darbelerde tabii iktidarlar düşman olarak görülür ama bunlar kendi cemaatlerine yönelik operasyonların sorumlusu olarak, kendilerine yönelik işte yapılan edilenlerin sorumlusu olarak görüyorlardı ve bunu zaten biz sivil kadrolarında görebiliyorduk bu düşmanlığı. Şunu da görmek zorundayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir muhafız alayı vardı. Bu muhafız alayı elbette askerlerden oluşuyordu. Ve bir darbe yapıldığında zaten muhafız alayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapatıyor. Hiçbir milletvekilinin girmesine izin vermiyor. Hatta gelen olursa içeri alıyor. Dolayısıyla meclisin çalışmasına imkan tanımıyordu. AK Parti yaptığı reformlar kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu muhafız alayını da buradan kaldırmıştı. Buradan taşınmıştı muhafız alayı. Eğer muhafız alayı burada olsaydı o gece Türkiye Büyük Millet Meclisi muhtemelen çalışmayacak ve meclise girmek için gelen biz milletvekilleri de anında o muhafız alayı tarafından tutuklanacaktık. Dolayısıyla hem o muhafız alayının gitmesi hem de milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi darbecileri çok şaşırttı. Dediğim gibi ele geçirmeleri gereken tek bir kurum vardı, en önemli kurum vardı. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Burada bir direniş olduğunu görünce çılgına döndüler ve buradaki direnişi kırmak için özellikle uğraştılar. Burada bir direnişin olmasının başka bir manası da var. Türkiye Büyük Millet Meclisi darbe yapılırken, darbe anında, havada uçaklar uçarken, sokakta tanklar varken, sokakta silahlı askerler varken, eğer ışıklarını yakıyorsa, eğer genel kurulu açıyorsa, eğer orada çalışıyorsa, bu millete de çok büyük moral verdi, motivasyon verdi. Bizim seçtiğimiz vekiller Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeler şu an. Orada direniyorlar. O zaman biz de sokakları terk etmeyeceğiz diyerek vatandaş bundan çok büyük bir moral buldu. Millet iradesine sahip çıkıyor. Demokrasinin böyle bir küçük azınlık grubunun teşebbüsüyle kesintiye uğramasına da asla müsaade etmeyeceğiz. O irade de bu parlamentoda mevcuttur. Ancak bu belden aşağı sinsice adeta bu milletin koynunda beslediği, kurumların içinde barındırdığı kalleşçe bir kalkışmaydı. Ama bütün diğer darbelerden bunu farklı kılan bir şey ortaya çıktı. Bu da göstermiştir ki işbirlikçi bir kalkışma milli iradenin duvarına toslamıştır ve bu toslamadan sonra da Türkiye'de hiçbir işbirlikçi yapı, kalkışma artık karşılık bulamayacaktır. Çünkü burada 15 Temmuz'da bir şey ortaya çıktı. Şehitler ortaya çıktı. Bir yerde şehit varsa, şehitler varsa o ancak o ülkeye gelecek yüzyıllar için güçlenmesi için, enerjisini, heyecanı taşıması için bir güç katar. Yani diğer kalkışmalar, diğer darbeler Türkiye'yi çok geri götürmüştür. Ancak bu kalkışma Türkiye'yi süratle güçlendirecek, süratle yeniden büyük Türkiye yapacak. ...15 Temmuz günü gerçekleştirilen o kanlı darbe girişimi doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter sistemini hedef aldı. Doğrudan demokrasiyi hedef aldı. Türkiye'nin bir demokrasi tarihi var. Ama aynı zamanda Türkiye'nin bir darbeler tarihi de var. Ama hiçbirinde parlamentoyu bombalayacak kadar büyük ve travmatik bir eyleme girişilmedi.
hiçbirinde sokakta henüz ne olduğunu anlamamış vatandaşa, ya tanklar gecenin bu saatinde niye sokaklarda diye soran vatandaşa doğrudan ateş eden insanlarla karşılaşılmadı. Maalesef Cumhuriyet tarihi adına, hatta geçmiş Türk tarihi adına çok acı bir günü yaşadık insanlarımızla birlikte. Meclisin bombalanma hadisesini ben yakın dönemi çalışmış bir Türk tarihçisi olarak hazmedemediğimi, kabullenemediğimi ifade etmek isterim. Bundan önceki darbe girişimlerinin hiçbirisinde silahlı kuvvetler darbeyi gerçekleştirme sürecinde halka silah çevirmedi. Halka ateş etmedi yani. Bu böyle bir şey ilk defa oluyor. Yani sadece meclis değil, meclis dediğiniz millet meclisi. Milletin kendisini doğrudan doğruya hedef aldılar. Meclis binasını hedef almış ne olacak ki? Yani size inandırıcı gelir mi? Yani bir İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün tepesine, ayaklarının tepesine bir keskin nişancı çıkıyor. İnsanlara oradan ateş ediyor. Bunun darbe yapmak isteseniz bile bunun darbecilikle ne alakası var yani? Bu doğrudan doğruya insanlara duyulan öfkenin, nasıl siz Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yığılırsınız oraya diye. Vurun hepsini anlamında. Ve nitekim bu öfke oralarda yakalananların tamamının polis ifadelerinde de var zaten. Baktığınızda Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye giden timin insanlarına, elemanlarına baktığınız vakit, onların hedeflerine ya ifadelerine baktığınız vakit hepsinde görüyorsunuz onu. Başkaca ifadelerde de var yani bu. Şurasını gayet açık yani, onu söylemek mümkün. Tayyip Erdoğan olmasın yani için. AK Parti'ye de razılar. Herkes her şeye razılar yani. Yeter ki Tayyip Erdoğan sahneden çekilsin. Bu sahneden çekilsin derken hani bazıları diyorlar ya, bu darbeciler işte onu oradan alacaklardı, Akıncı üstüne getireceklerdi, oradan yargılanacak falan. Hayır, böyle bir şey yok. Zaten onun, halkın onun yaşadığını biliyor olması zaten o Akıncı üssünü filan mahvederler insanlar. Onun için yani onlar hedeflerini biliyorlar. Tayyip Erdoğan orada Marmaris'te Cumhurbaşkanı'na başta olmak üzere katliam yapacaklardı. Her anlamda Türkiye'yi baştan aşağı yenilemek, Türkiye'de sadece bir yönetim değişikliği değil, bir rejim değişikliği öngören ve ipi kesinlikle Türkiye'de olmayan, kesinlikle şu anda Amerika'da ve Batı'da adeta Türkiye'nin işgali, Türkiye'nin yeniden planlanması, Türkiye'nin topraklarının yeniden bölüştürülmesi ve Türkiye'nin Mısırlaştırılması adına bir projeyi Türkiye'de hayata geçirmek istediler. Allah'a çok şükür Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni teslim etmedik. Biz buradan kapıdan içeriye girerken koruma amiri arkadaş çok haklı bir biçimde eğer siz burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ışıklarını yakarsanız, çalıştırırsanız burası bir hedef haline gelir ve bizim burayı savunmamız çok zor dedi. Yeterli silahımız yok dedi. Ahmet Gündoğdu vekilimiz, meclis idare amiridir aynı zamanda. Biz buraya milli iradeyi savunmaya geldik. Gerekirse burada öleceğiz ama meclisi teslim etmeyeceğiz dedi. O moralle, o coşkuyla biz genel kurulun kapılarını açtık ve içeriye girdik. O bomba düştüğünde de inanın içeride bulunan milletvekillerinden hiçbir tanesi korku yaşamadı. Bir şaşırma vardı, bir tedirginlik vardı ama hiç kimse korku yaşamadı. İkinci bomba gelecekti, üçüncü bomba gelecekti belki. Ama her ne olursa olsun bu meclisin ışıkları yanacak, bu meclis çalışacak diye
O vekiller orada dimdik durdular. Bu Türkiye'deki siyasi sistemi tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir girişimdi. Ve daha sonraki ifadelerde de görüyoruz ki bütün siyasi partiler kapatılacak, bütün milletvekilleri toplanacak, işte Cumhurbaşkanı'na karşı bir suikast girişiminde bulunuldu ve bir gece içinde herkes bu işin arkasında Fethullah Gülen'in takipçilerinin ya da ona körü körüne bağlı olan insanların, devlet içinde yuvalanmış insanların olduğu konusunda ikna oldu. Müstesna bir yere sahiptir Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kuruluşu itibariyle, çalışması itibariyle. Yani hep sıkça tekrarlanan gazi meclis olması bu nedenledir. Aynı zamanda kahraman bir meclistir. Aynı zamanda fedakar bir meclistir. Siz devlet kuran bu meclise, savaşarak devlet kuran bu meclise bir örgütün F-16'ları, milletin malını havalandırıp o F-16'larla kast etmeniz kabulü mümkün olmayan bir hadisedir. Seçimle gelen mutlaka muhakkak surette seçimle gidecektir. Milletin getirdiğini yine millet götürecektir. Başka bir yol, başka bir seçenek yoktur, olamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi o gün Ankara'daydı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer lideri karargah olarak bu binayı seçti ve biz krizi kendi adımıza buradan yönettik Genel Başkanımızın başkanlığında. Hatırlarsanız o gün diğer siyasi parti liderleri Ankara dışındaydı. Programları dolayısıyla. Ancak Sayın Devlet Bahçeli çok net olarak herkesin olayı anlamaya çalıştığı bir evrede çıkıp bu bir kalkışmadır. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. İktidarın, milletin ve devletin yanındayız dedi. Bu esasında Sayın Başbakan'a açılan bir telefon sonrasında kendisine ulaşamaması üzerine özel kalemine bu tembihatı yapmasıydı. Sayın Başbakan'a bunu mutlaka iletin dedi kendisi. Bu lafları sarf ederken de yanındaydım. 47 yıllık bir Milliyetçi Hareket Partisi kendi siyasi hayatı boyunca çok darbe gördü, ihtilal gördü, muhtıralar gördü. Bu onun tecrübesidir. Sayın Genel Başkan o süreçleri yaşayan bir hafıza olması sebebiyle duruşunu çok net olarak ifade etti. Bu bir darbe girişimi değil. Bu bir Türkiye'yi bölme ve iç savaşa sürükleme girişimi. 15 Temmuz'un ertesi günü bir televizyon kanalında konuşurken sınırda bir belediye başkanı mesaj attı. Dedi ki 15 Temmuz gecesi sınırda 15 bine yakın PKK ve PYD militanı silahlı bir şekilde bekliyordu. Yani hepsini yan yana getirdiğimizde aslında 15 Temmuz gecesinin bir darbe planından daha çok bu ülkede orduyla halkı, güvenlik güçleriyle halkı karşı karşıya getirip Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde farklı senaryolarla işte Güneydoğu'da bir Kürt isyanı, bir kalkışma, ayrılıkçı bir kalkışma, Türkiye'nin belli bölgelerinde Alevi-Sünni çatışması, yani gözaltına alınan, bugün tutuklu bulunanların beyanlarına baktığımızda örneğin İskenderun'da bir köyde halk silahlandırılmış, FETÖ'cü terör örgütü askerler eliyle silahlandırılmış, orada farklı köylere silahlı baskınlar yapabilecek bir mezhep çatışmasını körükleyecek bir takım girişimlerde bulunduğunu görüyoruz. Hepsini bir araya getirdiğimizde buna bir
darbe girişimi Türkiye'de yönetimi askerin ele alacağı, geçmişte olduğu gibi bir darbe benzeri bir girişimden daha çok bir Türkiye'yi Suriyelileştirme, bir iç savaş, bölünme yolunda atılmış bir adım olarak değerlendiriyorum. Darbenin olduğu gece külliyeden yine bir basın organına demiştim ki milletimiz Çanakkale'den ve Sakarya'dan sonra üçüncü bir destan yazdı. Son İstiklal Savaşı'dır bu demiş idim. O noktada yine duruyorum. Gerçekten milletimiz 72 düele, atalarımız 7 düele karşıydı. Yani Çanakkale'de karşımızda 7 düel vardı. Sakarya'da 7 düel vardı. Ama şimdi 72 düel var karşımızda. Afrika'da adını bilmediğimiz bir ülke bile bölücü terör örgütünü ve FETÖ terör örgütüne destek olmaya çalışıyor. Avrupa Birliği ülkeleri, güya bunlar bizim dostlarımız, NATO müttefiki olanlar var. Bunlar bile hem bölücü terör örgütüne hem de bu FETÖ terör örgütüne yardım ve yataklık yapmakta ısrar ediyor. İşte onun için ben diyorum ki artık karşımızda 72 düel var. Dünyanın yeniden tanzim edildiği, sınırlarıyla, rejimleriyle yeniden düzenlendiği bir zamanda Türkiye gibi önemli bir ülke, jeopolitiğiyle, nüfusuyla, iklimiyle, genç nüfusuyla, yeraltı yerüstü madenleriyle, tarihi müktesebatıyla ve bütün bir İslam coğrafyasına ve mazlum coğrafyalara etki edebilecek tarihi gücü ve bugünkü edinmiş olduğu potansiyel sinerjisiyle güçlü bir Türkiye olmasın hedefi, öteden beri emperyalistlerin, Batı'nın, Amerika'nın, ırkçı Siyonizmin hedefindeydi. Bunu ülkemizi idare edenler biliyorlar, bu ülkeyi idare edenler biliyorlar ve bunun yoğunlaşması 15 Temmuz'u getirdi. Bu ülkede, bu coğrafyada güçlü bir ülke olmasın. Afrika'nın da, Asya'nın da, mazlum coğrafyaların da derdine derman olabilecek, rehberlik yapacak güçlü bir Türkiye olmasın.